Ben seni seviyorum. Evet arkadaşlar, şu an Topkapı Sarayı'nın önündeyim. Bugünkü videomuz Topkapı Sarayı hakkında olacak. Bir takipçimizin isteği üzerine Topkapı Sarayı'nda bir gezintiye çıkacağız. Şimdi 1460 yılında temeli atılıyor ve 1478 yılında tamamlanıyor. Fatih Sultan Mehmet Sarayı yaptırıyor. Zaman içinde belli başlı yerler ekstra diğer padişahlar tarafından yaptırılıyor. Burası 1. avlunun girişindeki Babı Hümayun kapısı. Şimdi Babı Hümayun'dan geçelim. 1. avluya ulaşalım. Yeah, it's amazing view, yeah? Evet, burası 1. kapıdan geçtikten sonraki 1. avluya giriş ve Sarayburnu Boğaz manzarası. This is Bosporus view. This is church. This is church. Yeah. This is church from Byzantine. It doesn't work anymore. Like it's not running. Yeah, it's not running. Şimdi 1. avludan içeri girdikten sonra hemen burada Aya İrini Kilisesi var. Şurada Osmanlı Darphanesi var. Şimdi Aya İrini Kilisesi Topkapı Sarayı'nın surları arasında kalıyor. Şu Topkapı Sarayı'nın surları Suri Sultani diye geçiyor. Topkapı Sarayı yapılırken Aya İrini Kilisesi de bu surların arasında kalacak şekilde yapılıyor. Bu arkadaşla da burada tanıştık. 3. Ahmet Çeşmesi'nin önünde garip garip oturuyordu. What's your name by the way? My name's Andrew. Andrew. Yeah. It's American name. What's your real name? My real name? Yeah. My Korean name? My Yeah. Korean name is Chan Pan. Chan Point. Burası darphane. Osmanlı'nın darphanesi. Osmanlı'da ilk para Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi tarafından bastırılıyor. Bu para gümüş para. Fatih Sultan Mehmet döneminde ilk altın paralar bastırılıyor ve ardından Yavuz Sultan Selim ve Kanuni döneminde ise Osmanlı parası inanılmaz bir değer kazanılıyor. Burada da bizim Han. Say hi. Hello. Merhaba. Merhaba and love you. Oh, ben seni seviyorum. Okay, we can go now. Osmanlı parası o kadar değerliymiş ki yabancı devlet paraları o kadar değersizleşmiş ve Osmanlı parası değeri arttıkça halk arasında şöyle bir deyimler türemeye başlamış. Birine değersiz derken, 5 para etmez derken gavur mangırıyla 5 para etmez de bir deyim türemiş. Mangır aslında bakır para ya da teneke para. Onların paraları bakır, bakır zaten gümüşten bile ucuz. Osmanlı parası altın, yani öyle hesap edebilirsiniz. Ticket office. Ah, okay. Okay, I'll go take it and I'll call me back. yeah, okay, I'm here. Evet, bu Koreli arkadaş da Andrew Chan. İyi bir çocuğa benziyor. Neyse, şimdi neredeyiz? Babu Selam. 2. avluya giriş, yani selam kapısı. Burası 2. avluya girerken olan kapı. Müze kartıyla giriş yapacağım. Müze kartı 100 lira. 100 lirayla sarayın harem hariç her yerine dolaşabiliyorsunuz. Onu gösterelim. Credit barcode. Credit barcode. Kimliği göstereyim. Hızlıca. Ramazan. Geçtin mi? Eyvallah, sağ olasın. 2. avluya giriş yaptım şu an. Burası da avlunun böyle genel bir görünümü. Burada birazdan gezeceğimiz 2. avlunun içindeki yerlerden birisi Divan-ı Hümayun. Şimdi Divan-ı Hümayun nedir? Divan-ı Hümayun hemen şurada ileride solda. Divan-ı Hümayun'u şöyle düşünebilirsiniz. Osmanlı Devleti yöneten bir kurul var. Bakanlar Kurulu gibi ama 500 yıl öncesinden bahsediyoruz. Savaş mı çıkacak, barış mı yapılacak, yeni vergi mi konacak, halktan biri şikayet etti mi? Her şey burada karara bağlanırdı. Çoğu zaman padişah gizli bir yerden izleyici olarak katılırdı. Orayı da birazdan göstereceğim. İsterse müdahale ederdi ama genelde işleri sadrazama bırakırdı. Burada alınan kararlar padişaha arz odasında veziri azam yani sadrazam tarafından aktarılırdı. Evet, şu an Adalet Kasrı'nı görüyorsunuz. Adalet Kasrı nedir? Adalet Kasrı padişahın Divan-ı Hümayun'daki toplantıları gizlice izlediği bir yer. Yani divandaki toplantılara padişah katılmazdı. Adalet Kasrı'ndan gizlice izlerdi. Ben Topkapı Sarayı'nın Evet. onuyun diyeyim ve burası. 3. avluya açılan kapı. İsmi Babüs Sade, Mutluluk Kapısı. Şu an Babüs Sade'den giriş yaptık. Hemen kapının yanlarında Babüs Sade ağası var. Hemen karşımızda zaten bizi arz odası karşılıyor. Burası arz odası. Osmanlı'da padişaha yüz yüze çıkılan belki de en heyecanlı, en gergin odalardan biri. Arz kelimesi sunmak anlamına geliyor. Yani bu oda devlet adamlarının padişaha düşüncelerini, kararları veya istekleri sunduğu yerdi. Ama herkes buraya kafasına göre girebilir miydi? Tabii ki de hayır, giremezdi. Sadece sadrazam veya yüksek devlet görevlileri belli günlerde padişaha burada görüş sunabilirdi. Örneğin Divan-ı Hümayun'da bir karar alındıysa bu karar sadrazam tarafından burada padişaha arz edilirdi. Padişah ister onaylar, ister düzeltir, ister tamamen reddederdi. Yani son söz her zaman bu odada padişahındı. Do you know any Turkish word? Huh? Do you know any Turkish word? No. Oh. Have you practiced before? Not really. Really?
I only know merhaba, merhaba and teşekkürler. And you read really well. Thank you. You're welcome. I try my best. Evet arkadaşlar, şu an arz odasından çıktım ve Elbise-i Hümayun bölümüne doğru yürüyorum. Adından da anlaşılacağı üzere elbiseler bölümü. Kıyafeti Hümayun bölümünü dolaşırken Osmanlı kıyafetlerinin yüzyıllar içindeki değişimini görüyorsunuz. Ve en önemli değişimin 1800'lü yılların başında yaşandığını fark ediyorsunuz. Bunun sebebi ise 2. Mahmud'un kıyafet kanunu. 2. Mahmud'un kıyafet kanununda Osmanlı halkının yüzyıllar boyunca giydiği sarığı yasaklayıp yerine fesin zorunlu hale getirilmesi var. Onun haricinde ise memurlara fes, ceket, pantolon gibi batı tarzı kıyafetleri zorunlu hale getiriyor. Bu da halk arasında aslında tepkiye yol açıyor. Sarığı sadece kimler giyebilirdi o dönemde? Bu kanundan sonra sarığı sadece din adamları, medrese hocaları gibi dini sınıfa ait kişiler giyebilirdi. Onun dışında sarık giymek kesinlikle yasaktı. Hatta o zamandan günümüze kadar gelen bir deyim var, biliyorsunuz ki püsküllü bela. O püsküllü bela o zamandan kalan fes. Fes giymeyenler cezalandırılıyor. Bundan dolayı halk arasında fese püsküllü bela denmiş. Ortada galip olan Allah'tır. Evet. Yani zafer Allah'ındır. Evet. Evet, şimdi Fatih Köşkü'ne doğru ilerliyorum. Fatih Köşkü, Fatih Sultan Mehmet'in dinlenmesi için yaptırılıyor ilk başta. Ondan sonra Hazine-i Hümayun olarak işlev kazanıyor. Yani devlet hazinesi burada tutulmaya başlanıyor. Şimdi içeri gireceğiz. Şimdi Hazine-i Hümayun'a giriş yaptık. Burası Hazine-i Hümayun. Hemen burada zaten Boğaz manzarası var. Burada biz varız. Fatih Sultan Mehmet'e ait kılıcı görüyorsunuz. Yavuz Sultan Selim'e ait olan eşyalar burada var. Bunlar da Kanuni Sultan Süleyman'a ait. Burada Kaşıkçı elması. Evet, şimdi Fatih Köşkü'nün güzel manzarasına bakalım. Fatih Köşkü'nden çıktıktan sonra bakıyoruz ki hemen ileride Kutsal Emanetler Dairesi var şurada. Orayı ayrı videoda ele almak istiyorum. Ve 3. avlunun içinde görüyorsunuz ki 4. avluya geçit var. Oraya geçeceğiz. Birazdan 4. avluya doğru geçiş yapacağız. Şimdi 4. avludayız, Hasbahçe'deyiz. İçerisinde neler var onlardan bir söz edelim. Bağdat Köşkü, Mecidiye Köşkü, İftariye Köşkü, Revan Köşkü. Onun haricinde bir tane cami ve sünnet odası var. Şu an 4. avludaki Mecidiye Köşkü direkt Boğaz'a nazır bir köşk. Mecidiye Köşkü'nü gezerken Batı tarzında yapıldığını, Revan ve Bağdat köşklerinde ise klasik Osmanlı mimarisinin izlerini göreceksiniz. Bunun nedeni ise Mecidiye Köşkü'nün 19. yüzyılda Batı etkisiyle yapılmasıdır. 4. avlunun güzelliğini şu şekilde görebilirsiniz. Şu an arkamda Bağdat Köşkü. 4. Murat Bağdat Seferi'nden sonra yaptırıyor şu şekilde. İçerisine bir giriş yapalım. Şurası Revan Köşkü. 4. Murat Revan'ı fethettikten sonra onun anısına yaptırılıyor. Revan Köşkü'ne bir girelim bakalım. Bağdat Köşkü'ndeki gibi. Şurası da sünnet odası. Şehzadelerin sünnet törenleri burada yapılırdı. Gidiyoruz. Çıkış yapıyoruz açıkçası. Bu şekilde etrafı gösterelim. Topkapı Sarayı'nın çıkış yaptığımız kısmı. Salı günleri ziyarete kapalı. Her salı kesinlikle kapalıdır, onu bilin. Ve özel günlerde de bakın, gelmeden önce geleceksiniz. Eğer Türkiye vatandaşlığınız varsa, büyük ihtimal bunu izliyorsanız Türkiye vatandaşlığınız var. Türkiye vatandaşlığınız varsa müze kartı alabilirsiniz. Müze kartıyla 100 lira şu anda müze kartı. 100 liraya aslında sarayın harem ve Aya İrini Kilisesi hariç her yerini gezebiliyorsunuz. Bundan dolayı avantajlı bir duruma dönüşüyor. Topkapı Sarayı'nı gezecekseniz ve İstanbul'da bir gününüz varsa açıkçası iyi bakın nereye görmek istiyorsunuz. Hızlı bir tur bile minimum bir 2 saatinizi alır. Onu söyleyeyim. Uçtan uca gezmek minimum bir 2 saatinizi alır. Ve 4 tane avlu var yani. Avlularda zaman harcamanıza göre değişir açıkçası. Evet arkadaşlar, Topkapı Sarayı'ndan çıktık ve videonun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu videoda harem ve Kutsal Emanetler Dairesi'ne giriş yapmadım. Onları bir dahaki videolarda yayınlayacağım. Onlar 2 ayrı video olacak. Bu Topkapı Sarayı'na bir değerli takipçimiz üzerine geldik. Bundan dolayı güzel de bir gezi oldu. Başka böyle takipçilerimizin istediği öneriler varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Ben de diğer videolarımda oralara gidip gezmek isterim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Yorum yaparsanız, beğenirseniz, abone olursanız müteşekkir oluruz tabii ki de. Herkese iyi günler dileyelim. Okay. Oops. Aha. You crushed her. Okay.